Yakın gelecekte ya da uzak gelecekte. Üzülürsünüz. Mesela geçen bilim kurgular yürekler içindir. Gerçekten geleceği görmek istiyorsanız buyurun sizi bundan tam 40 bin yıl ilerisine götüreyim. Tabii 40 bin yıl gelecek deyince aklınıza öte insan olmuş, aşmış bir ırk ve muazzam teknolojik gelişmeler gelmesin. 40 bin yıl sonrasının dünyası oldukça korkunç ve pek çok kötü yönünü de günümüzden ve tarihimizden almış. Tabii ki dünyanın ya da bu evrenin eğlenceli olmayacağı anlamına gelmiyor. Aksine savaş, heyecan, macera, entrika, mücadele, kahramanlık, rezillik, rezalet ne ararsanız bu dünyada var. Gelin Warhammer 40K ya da 40.000 evrenine ufak bir giriş yapalım. Öncelikle şunu söylemem lazım. Warhammer 40.000 evreni muazzam genişlik ve derinlikte. İçinde binlerce olmasa da yüzlerce sürükleyici hikaye barındıran lore. Yani külliyat, tarih, ilim, irfan, efsane artık neyse, barındıran bir evren. Bu evreni değil tek videoda, tek kanalda bile layıkıyla anlatmak haliyle mümkün değil. Neredeyse 40 yıldır aralıksız yazılan içerik ve yeni hikayelerden bahsediyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, oyun kural kitaplarının yanı sıra 300'den fazla roman, öykü, çizgi roman, film, kısa filmden oluşan devasa bir kütüphane söz konusu burada. Bu içeriklerin de her biri bir diğerinden heyecanlı, entrika, kahramanlık dolu. O yüzden atladığım, eksik bıraktığım yerler mutlaka olacaktır. Sizin gözünüze çarpan yerler olursa bunları yorumlarda belirtin ki ileriki videolarımda, ileriki podcastlerimde bunlara da değineyim. Zaman içerisinde yol haritamız da böylece netleşsin. Şimdi bugünkü yayına bazı temel Warhammer 40K tema ve kavramlarıyla başlayacağım. Sizlerle yaklaşık bir 20 tane kavram paylaşacağım ki hani böyle bir fikir verecek kadar her birinde biraz detaya gireceğim. Yani kavram böyle tanım deyince gözünüzde korkmasın, tıbbi literatür falan gibi değil. Bunların her biri ilgi çekici ve eğlenceli kavramlar. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. 1. Grimdark teması. Warhammer 40.000 evreni savaş ve karanlıkla dolu bir geleceği temsil eder. Barış burada neredeyse hiç yoktur. İç çeperdeki birkaç çekirdek gezegen dışında bütün gezegenler savaş tehdidi altındadır. Merkezi gezegenlerde de yolsuzluk, isyan, ayaklanmalar, yoksulluk, casusluk faaliyetleri gırla gider. Burada Grimdark'tan kasıt karanlık, tamamen iç karartıcı, umudun en ufak zerresinin bile olmadığı, hiç iyi şeyler olmayan bir evren kastediliyor. Yani size şöyle söyleyebilirim. Böyle bu tema içerisinde, bu evren içerisinde işte böyle romantizm, işte umut dolu hikayeler vesaire hiç aramayın. Burası gerçekten terapilik bir yer. İkinci kavramımız warp. Fiziksel evrenin paralel bir boyutu diyoruz buraya. Hem yıldızlar arası uzay yolculuğu hem de psikik güçlerin insanlara bahşedildiği bir yer burası. Aynı zamanda kaos tanrılarının da mekanıdır ki bu kaos tanrılarına biraz ileride şey yapacağım, değineceğim. Warp'la ilgili bilmeniz gereken şey şu. Burası esasında oyun içerisinde Immaterium diye de geçiyor. Yani aslında burası cehennem. Üçüncü kavramımız sonsuz savaş. Bu da aslında Grimdark temasını besleyen bir diğer kavram. Bu zaten Warhammer içeriğinde her zaman vurgulanır, her zaman tekrar eden şu sözle de akıllara kazınır. In the grim darkness of the far future, there is only war. Yani sadece savaş var. İfadesi evrenin ana sloganıdır. Bu evrende sürekli ama sürekli bir savaş hakimdir. Ki Games Workshop'ın ürettiği bu minyatürlerle oynanan oyun sürekli yeni içerikler çıkarabilsin. Dördüncü kavram. Imperium of Man. Yani insanlık. İnsanlık imparatorluğu. Eee, Bu evrendeki hegemon güç yaklaşık 10 bin yıldır evrendeki ana büyük kuvvet ve evrenin çok büyük bir kısmına hakim. Bunu yaklaşık 10 bin yıl önce başarmış bir imparatorluk. Ama bu kadar böyle büyük ve geniş olduğu sizi kesinlikle şey yapmasın, şaşırtmasın. Çünkü bu imparatorluk aslında despot, faşist bir teokrasi ve vatandaşlarının değil refahı, planlarını hatta bütün gezegenlerin, kıtaların
vatandaşları olan insanların canlarını bile kesinlikle umursamayan bir devlet. Teokrasi diyorum çünkü Tanrı imparatora tapıyorlar. Bu gezegeni ve bütün insanlığı bir araya getirmiş bir üst insan ki kendisine ileriki bölümlerde değineceğim. Eee, Yaklaşık 10 bin yıl önce Imperium of Man galaksideki hakimiyetini tesis ettikten sonra bir iç savaşla ki bu iç savaşa da Horus Heresy deniyor. Biraz parçalanıyor. Güç bela bir arada kalmakla beraber 10 bin yıldır esasında duraklama döneminde hatta yer yer gerileme döneminde diyebiliriz. 10 bin yıldır yerinde sayan bir imparatorluktan bahsediyoruz yani. Bir sonraki kavramımız Adeptus Mechanicus. Bunlar aslında insanlığın bir sekti diyebiliriz. Teknoloji ve mühendislik alanında faaliyet gösteren ve bu alanda gelişmiş yarı makine yarı insan canlılar. Eee, Aynı zamanda yine God Emperor dediğimiz Tanrı İmparatora tapıyorlar. Fakat onu daha farklı bir boyuta koyuyorlar. Onu böyle makine tanrısı gibi şey yapıyorlar, düşünüyorlar. Ve o nedenle de bir takım ayrılıklar olabiliyor. Ama insanlık e, grubunun bir sekti olduğu için imparatorlukla böyle bir ittifak içerisine diyebiliriz. Bir sonraki kavramımız kaos tanrıları. Yani Chaos Gods. 4 tane büyük kaos tanrısı var. Bunlar Khorne, Tzeentch, Nurgle ve Slaanesh. Bunların aslında her biri birer böyle biraz İncil'den de alıntılanmış, oradan esinlenmiş kavramlar diyebiliriz. Büyük günahlardan şey yapan. Khorne savaş tanrısı. Savaşçıların dediğim ama hani kaos savaşçılarının tapındığı sadece ölmek, öldürmek için var olan insanların taptığı bir tanrı. Genellikle bu tanrıya tapan gruplar daha böyle agresif, daha savaşçı, berserker diyebileceğimiz vahşi savaşçı türünden insanlar. Lynch değişim tanrısı olarak geçiyor. God of Change. Büyücülüğün tanrısı olarak kendisini biliyoruz ve 40K evreninde Psyker olarak adı geçen büyücüler esasında güçlerini ya Warp'tan alıyorlar ya da Zinch'ten alıyorlar. Bu tabi beraberinde mutasyon ve değişim getiriyor ki Tanrı'nın adı Zinch. Bir diğer kaos tanrımız Nurgle. Bu hastalık tanrısı. Zaten Nurgle deyince de böyle hani gargara yapıyor gibi bir ses geliyor insanın ağzına ya da böyle burun çekme gibi. Oradan anlayabileceğiniz üzere bu bir hastalık tanrısı. Eee, Kendisine hastalığın ve ölümün tanrısı adını verebiliriz. Bu kaos tanrılarının tamamı Warp dediğimiz Immaterium'da yani cehennemde yaşıyorlar. Bunu da not olarak bir kenara düşeyim. Forces of Chaos bir diğer kavram. Bu kolektif olarak bütün kaos kuvvetlerini şey yapıyor, tanımlayan bir kavram. Burada tabii kastedilen esasında 10 bin yıl önce Horus Heresy çıktığı zaman imparatorluğu ikiye bölen, iç savaşı çıkaran insanlık kuvvetleri. Ağırlıklı olarak ama bunun içerisinde aynı zamanda demon denen iblisler de mevcut, şeytanlar mevcut. Aynı zamanda Dark Mechanicum yani e, Mars gezegenindeki Mechanicum denen e, birliğin e, karanlık tarafa geçen tarafı. Bir sonraki kavramımız orklar. Tabii ki de orklar olmadan nasıl herhangi bir fantezi içeriği olur bilmiyorum. Buradaki orklar da çok eğlenceli orklar. Aklınıza Warcraft'teki böyle iri, kuvvetli orklar gelebilir. Ama aynı zamanda kesinlikle neredeyse sıfır zekaya sahipler. Tamamen savaş, kıyamet için yaşayan canlılar. Aynı zamanda biraz mantar da gibiler çünkü sporlarla şey yapıyorlar, çoğalıyorlar. Tek amaçları yani hiçbir amaçları yok esasında. Tek amaçları gezegenlere gelip savaşmak, iyi birer e, savaş çıkarıp eğlenmek.
Bir sonraki kavramımız Eldar. Bunlara da uzay elfleri diyebiliriz. Çok kadim ve psikolojik olarak çok güçlü bir uzaylı ırkıdır. Geçmişte aslında insanlıktan önce çok büyük bir galaktik imparatorluğa sahip Eldar. Fakat kaos tanrılarından bir tanesi olan Slanesh, kendisi zevk, haz tanrısı olarak geçiyor. Onları yoldan çıkardığı için imparatorlukları çok büyük bir güç yaşıyor ve artık şey göçebe hayat yaşıyorlar. Craft World adını verdikleri gezegen boyutunda, gezegensi boyutta uzay gemilerinde göçebe hayatı yaşıyorlar. Necrons, bunlar da uzay ölüleri ya da fantezi külliyatında bilinen adıyla Namevt olarak adlandırılabilir. Metal bedenlere sahip eski bir ırk. Bu Necronların çok enteresan bir hikayesi var. Eee, iskelet formunda bir ırk kendileri. Sonsuz hayatı bulmaya çalışırken kendilerini bir makina eee tanrısına yapıyorlar, kurban ediyorlar, kandırılıyorlar ve makineler içerisinde, o makineden bedenler içerisinde sonsuz hayata mahkum ediliyorlar. Sonrasında da çok uzun bir uykuya dalıyorlar ve yeni yeni uyudukları yerden uyanmaya başlıyorlar ve tabii ki insanlara saldırıyorlar. Tiranidler, organik bir uzaylı sürüsü. Galaksiyi tamamen tüketmek için hareket eden biyolojik bir kolektif zeka. StarCraft'teki Zerg aklınıza gelebilir ki gelmesi de çok mantıklı çünkü çok benzer yönleri var. Tiranidler sadece ve sadece tüketmek için, daha fazla işte biyolojik maddeyi tüketip daha fazla üremek için var olan ve gezegenleri bunun için işgal eden, insanları yok eden bir ırk. Sayıca çok çok kalabalıklar. Bir sonraki kavramımız Tau Empire. Eee 40 bin yıllık bu evrende esasında yaklaşık 6-7 bin yıllık ömürleriyle genç sayılabilecek bir ırk. Teknolojiye odaklı ve kendi adlandırdıkları şekliyle The Greater Good yani kolektif iyilik için çabalayan genç bir uzaylı uygarlığı. Birazcık da saflar tabii böyle genç bir ırk oldukları için. O nedenle böyle iyi şeyler yaptıklarını düşünseler de bazen saçma saçma işlere girişebiliyorlar. Bir diğer kavramımız Dark Eldar. Bunlar da kara elfler diyebileceğimiz şey. Elflerin Slanesh tarafından kandırıldıktan sonraki düşüşleri esnasında bir çeşit travma sonrası stres sendromuna maruz kalarak e, sadece ve sadece etrafımıza eziyet yaparak insanlara acı çektirerek kurtulabiliriz deyip böyle biraz got, acı ve işkenceyle güç kazanan bir Eldar sekti oluyor kendileri. Şimdi tekrar imparatorluğa dönüyorum. İmparatorluğun içerisinde de farklı farklı gruplar, birlikler diyebileceğimiz oluşumlar var. Bunlardan bir tanesi Engizisyon. İmparatorluğun gizli servisi olarak adlandırabileceğimiz bu grup aslında çok büyük güce sahip. Çünkü herkes ihanet ve kafirlikle, sapkınlıkla suçlanabileceği için ve bunun tek bir cezası olduğu için ne olduğunu tahmin ediyorsunuz muazzam bir güç barındırıyor Engizisyon elinde. Aynı zamanda gizli servis gibi opere ettiği için de perde arkasında çok fazla operasyon düzenliyor. Çok da enteresan hikayeler çıkıyor buradan. Bunlara da belki daha sonra tekrar değinirim. Eee, bir diğer imparatorluk grubu Sisters of Battle. Bunlar imparatora inançlarıyla eee, çok aşırı bağlı olan eee, artık neredeyse böyle bağnazlık derecesinde dindar diyebileceğimiz bir kadınlardan oluşan savaşçı topluluğu. Aynı zamanda bunların içerisinde Sisters of Silence adı verilen bir grup var. Sisters of Silence'da esasında Psyker adını verdiğimiz daha önce de anlattığım büyücülere karşı ekstra güçlü olan e, savaşçılar. O nedenle Engizisyon'la da sık sık işbirliği yapıyorlar. Bir diğer önemli adını verebileceğim imparatorluk içerisindeki grup Space Marines. Zaten Warhammer 40.000'in artık nasıl desem bel kemiğini oluşturan
ordular, Space Marine'ler. İlk kuruldukları zaman 20 lejyondan oluşan, fakat Horus Heresy sonrasında yarısı zaten kaosa dönen, kalan yarısı ise e, tekrar böyle bir olaya kalkışılamasın diye Chapter adını verdiğimiz daha küçük birliklere bölünen, rengarenk boyanan, süper güçlü, insanüstü, biyolojik ve genetik olarak değiştirilmiş savaşçılar. Gerçekten çok havalılar. Bunu söylememe gerek yok. Bir diğer birlik imparatorluğun içerisinde Astra Militarum. Bunlar da gariban silahlı kuvvetleri şeyin imparatorluğun. Space Marine'lerin aksine genetik olarak oynanmış ya da geliştirilmiş süper askerler değiller. Tek güvendikleri şey aşırı kalabalık sayıları ve ara sıra bildikleri yüksek disiplin sayesinde operasyonlarda başarı sağlayabilmeleri. Eee, Şöyle örnek vereyim. İmparatorluk hemen hemen bilinen galaksinin tamamına hakim olduğu için ve bundan 40 bin yıl sonrasından bahsediyoruz. Artık her gezegende böyle 10 milyarlarca insan yaşadığı için yüz binlerce Space Marine varsa milyarlarca Astra Militarum askeri var ve bu inanılmaz bir lojistik gerektiriyor. O nedenle tam bir lojistik e, canavarı diyebiliriz. Eee, Şimdi bu anlattığım kavramların içinde bazıları sizlere tanıdık gelmiş olabilir. Hakkınız var. Tüm kurgu içeriklerde olduğu gibi Warhammer 40K'da başka hikaye, evren, yazarlar, işte efendime söyleyeyim destanlar, kültürden bolca ilham almış. Bunu kendi potasında eritmiş ve yeni, ilgi çekici bir evren sunmuş bir içerik. Burada özellikle ilk Warhammer'ın yaratıcılarının da kabul edeceği şekilde Dune romanları, efendime söyleyeyim J.R.R. Tolkien ki zaten bütün fantezi J.R.R. Tolkien'in ilk yaptıkları sayesinde var. H.P. Lovecraft ve hatta yer yer İncil, efendime söyleyeyim Roma tarihinden bol bol esin bulmanız olası. Bu ilk içeriğimin sonuna geldim yavaş yavaş. Eğer anlattıklarımı beğendiyseniz sizlerden ricam kanala abone olmanız ve videoyu hoşuna gittiğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşmanız. Kısa süre içerisinde yeni bir Warhammer 40K içeriğiyle karşınızda olmayı umuyorum ve sağlıklı kalın diyorum.